2017 yılının Aralık ayında New York Times 3 harflik bir kısaltmayı dünya gündemine taşıdı. AATP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, Gelişmiş Havacılık Tehdidi Tanımlama Programı. ABD Savunma Bakanlığı, bu programın 2007 ila 2012 yılları arasında yılda 22 milyon dolar bütçeyle gizlice yürütüldüğünü kabul etti. Aynı gün, daha önce hiç yayınlanmamış 3 askeri video kamuoyuyla paylaşıldı. Videolarda, ABD donanmasına ait F-18 savaş uçaklarının, bilinen hiçbir uçak ya da drone teknolojisiyle açıklanamayan nesneleri takip ettiği görülüyordu. Nesneler, saatte sıfırdan binlerce kilometreye anlık ivmeleniyordu. Hareket yönünü sert açılarla değiştiriyordu ve radar takibini defalarca kaybettiriyordu. Pentagon bu videoları doğruladı. Sahte değildi. Ama ne olduğunu açıklayamadı. Ve bu bugün inceleyeceğimiz 6 kanıttan yalnızca başlangıç noktası. Çünkü son yıllarda gizli kalan belgeler açıklandı, eski hükümet yetkilileri konuşmaya başladı ve bilim insanları daha önce reddettiği verilere yeniden baktı. Ve ortaya çıkan tablo, basit bir bilinmiyor cevabıyla geçiştirilemeyecek kadar büyük. Bugün bu 6 kanıtı inceliyoruz. Hepsi belgelenmiş, hepsi resmi kaynaklarda izlenebilir ve hepsi aynı soruyu sormamızı sağlıyor. Eğer bunlar gerçekse ne anlama geliyor? Sonuna kadar izleyin. Çünkü 6. kanıt hem en yakın tarihli hem de en resmi kaynaktan gelen, bu soruyu yanıtlamaya en yakın olanı. Bölüm 1. Pentagon'un doğruladığı videolar. Savunma Bakanlığı ne kabul etti? Kasım 2004. Pasifik Okyanusu. San Diego açıkları. ABD uçak gemisi USS Nimitz görev başında. Gemi radarı 24 bin metre yükseklikte bilinmeyen bir nesne tespit etti. Nesne, saniyeler içinde 9 bin metreye indi. Düşüş hızı, fiziksel olarak açıklanamayan düzeyde. 2 F-18 savaş uçağı Scramble emriyle havalandı. Pilotlardan biri komutanı David Fravor. Fravor aşağıya baktığında deniz yüzeyinde elips biçiminde yaklaşık 12 metre uzunluğunda beyaz bir nesne gördü. Nesne hareket ediyordu ama kanatları yoktu, egzozu yoktu, gürültüsü yoktu. Fravor yaklaştıkça nesne aniden hızlandı ve kayboldu. Saniyeler içinde. Fravor bu olayı 2017'deki röportajında şöyle tanımladı. Bütün kariyerimde böyle bir şey görmedim. Bu, bizim sahip olduğumuz her şeyden en az 40-50 yıl ilerideydi. Pentagon, 2020'de bu görüntüleri resmi olarak doğruladı. Aynı yıl, UAP, yani Unidentified Aerial Phenomena terimi, UFO'nun resmi askeri karşılığı haline getirildi. 2021'de ABD Direktörler Ulusal İstihbarat Ofisi, Kongreye UAP raporu sundu. Raporda incelenen 144 vakanın yalnızca biri açıklanabildi. Geriye kalan 143 açıklanamadı. Bu rakam kamuoyuna duyuruldu ve arkasından gelen sessizlik en az rakamın kendisi kadar anlamlıydı. Şu soru sorulmak zorunda. Eğer bu nesneler insan yapımı değilse kim yapıyor? Ve eğer insan yapımıysa hangi ülke bunu Pentagon'dan 40-50 yıl önce geliştirdi ve neden kimse bilmiyor? Her iki cevap da rahatsız edici. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tür keşifleri düzenli olarak öğrenmek istiyorsanız şu an kanala abone olun. Her hafta Türkiye'nin ve dünyanın geri kalanının gizli tarihini ele alıyoruz. Pentagon'un kabul ettiği veriler şaşırtıcıydı. Ama şimdi anlatacağım ikinci kanıt, askeri değil, bilimsel ve bu sefer kaynak, eski bir hükümet yetkilisi değil, Harvard Üniversitesi. Bölüm 2. Oumuamua. Hawaii profesörünün uzaylı teorisi. 19 Ekim 2017. Hawaii. Pan-STARRS teleskobu. Gözlemciler, Güneş sistemimizden geçen bir nesne tespit etti. İlk başta asteroid sanıldı. Sonra kuyruklu yıldız sanıldı. Ama ne asteroid ne de kuyruklu yıldız. Bu, Güneş sistemimizi ziyaret eden ilk teyit edilmiş yıldızlar arası nesne. Adı Oumuamua. Hawaii dilinde uzaktan gelen haberci anlamında. Boyutu yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde, sigar formunda ve davranışı bilinen hiçbir gök cismiyle örtüşmüyordu. Oumuamua, Güneş'ten uzaklaştıkça beklenen yolculuk hesaplamalarından saptı. Bu sapma, kuyruklular için normal. Buharlaşan gazlar nesneyi iter. Ama
Oumuamua'da gaz buharlaşması tespit edilmedi. Hiç. Yani nesne hiçbir bilinen güç kaynağı olmadan sapıyordu. Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Avi Loeb bu anormalliği inceledi ve 2018'de yayınladığı akademik makalede şu sonuca ulaştı. Oumuamua'nın davranışı, ışık yelkeniyle çalışan yapay bir nesne ile açıklanabilir. Yapay. Loeb bu kelimeyi kasıtlı kullandı. Ve akademi dünyası ikiye bölündü. Bir grup, bu gereksiz spekülasyon. Doğal açıklamalar hala mümkün. Diğer grup, Loeb'in matematiği doğru ve doğal açıklamaların hiçbiri tam örtüşmüyor. 2021'de Loeb, Extraterrestrial adlı kitabını yayınladı. Kitapta şunu yazdı. Bilim insanları uzaylı köken ihtimalini ciddiye almaktan kaçınıyor çünkü kariyer riski var. Ama veriler bu ihtimali dışlamıyor. Oumuamua Güneş sistemimizden çıktı, gitti. Bir daha yakalanamadı. Gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama Loeb şunu soruyor. Eğer sahilden geçen bir şişe gördüysek, içinde mesaj olup olmadığını sormak için o şişeyi yakalamak gerekmez miydi? Harvard'ın soruları rahatsız edici. Ama şimdi anlatacağım üçüncü kanıt, teorik değil, fiziksel. Toprağın altında bulunmuş ve hala tam olarak açıklanamayan bir nesne. Bölüm 3. Nazca çizgileri ve kayıp teknoloji, gözlemlenemeyen sanat. Peru, Nazca Çölü. Deniz seviyesinden 400 ila 2000 metre yüksekte 450 kilometre kare alana yayılmış. Nazca çizgileri. Yapılış tarihi yaklaşık M.Ö. 100 ila M.S. 700 yılları arasında. İçerik, 300'den fazla geometrik figür, 400 düz çizgi, 70'ten fazla hayvan ve bitki figürü. Ve bunların büyük çoğunluğu ancak havadan görülebiliyor. Yerdeyken ne gördüğünüzü anlayamazsınız. Bu bir gerçek. Ama asıl soru şu, nasıl yapıldı? Arkeologlar ipli direğin etrafında dönerek basit geometrik formlar oluşturulabileceğini ve bunun daha büyük desenlere uygulanabileceğini gösterdi. Makul, kabul edilebilir. Ama 2019 yılında Japon araştırmacılar AI destekli görüntü analizi kullanarak 143 yeni Nazca çizgisi keşfetti. Bu figürlerin bir kısmı o kadar küçük ve o kadar ince ayrıntılıydı ki standart arkeolojik analiz onları kaçırmıştı. Ve bu küçük figürler arasında insan gözünün yerden ayırt edemeyeceği oransal hassasiyette geometrik formlar vardı. Bu hassasiyeti yer seviyesinde sağlamak için bir referans noktasına ihtiyaç var. Havadaki bir referans noktasına. Arkeologlar basit kule ve ip sistemleriyle açıklıyor. Ama kule sistemi bu hassasiyeti verebilir mi? 2020'de bir mühendislik ekibi bunu test etti. Sonuç, kule ve ip sistemi bazı figürler için yeterli hassasiyeti sağlıyor. Ama en karmaşık figürler için hala %5 ila %8 oransal hata çıkıyor. Nazca'daki figürlerde bu hata yok. Kimse tam olarak nasıl yapıldığını açıklayamıyor. Ve bu sorunun yanıtı çölün toprağında değil, belki gökyüzünde saklı. Nazca'nın açıklanamaz hassasiyeti düşündürücü. Ama şimdi anlatacağım dördüncü kanıt, geometriden değil, biyolojiden geliyor. Ve bu sefer konu, dünyanın dışından gelen bir şeyin burada bıraktığı izler. Bölüm 4. Para kastı kafataslar. DNA analizinin cevap veremediği soru. Peru, Paracas Yarımadası, 1928. Perulu arkeolog Giulio Tello, bölgede kazı yaparken yaklaşık 300 kafatası buldu. Bu kafataslar farklıydı. Uzundu. Olağan dışı derecede uzundu. Normal insan kafatasının hacmi yaklaşık 1350 kübik santimetre. Paracas kafataslarının hacmi 1800 kübik santimetreye kadar. %33 daha büyük. İlk açıklama kafa sıkıştırma. Birçok antik kültürde yeni doğanların kafaları tahtalara bağlanarak uzatılırdı. Bu gerçek ve bu uygulama kafatasını uzatır. Ama kafatasını bu kadar büyütmez. Hacim kafa sıkıştırmayla değişmez. Yalnızca form değişir. 2014 yılında Paracas Tarihi Araştırma Merkezi Direktörü Brian Forster,
18 kafatası örneğinden DNA analizi yaptırdı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Mitokondriyal DNA analizinde bilinen hiçbir insan grubunda bulunmayan belirleyiciler tespit edildi. Forster'ın DNA analistinin raporu şunu söylüyordu: bu örnekler tüm bilinen insan mTDA haplogruplarından farklı mutasyonlar içeriyor. Bu bireylerin bugünkü Güney Amerika, Orta Doğu, Avrupa veya Afrika popülasyonlarıyla yakın akrabalığı bulunmuyor. Bu cümle çok ağır. Ama bu analizin sınırlılıkları da var. Numunelerin bir kısmı kontamine olmuş olabilir. Metodoloji tartışmalı. Resmi akademi bu analizi kabul etmedi. Ama reddetmek için de yeterli karşı analiz yapılmadı. Paracas kafatasları Peru Milli Müzesi'nde. Kapsamlı bağımsız bir DNA analizi hiçbir zaman yapılmadı. Neden? Bu soru müze koridorlarında sessizce dolaşıyor. Bu noktaya kadar izlediyseniz bir yorum bırakın. Bu 6 kanıttan hangisi sizi en çok düşündürdü ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her beğeni bu içeriklerin devam etmesi için gerçekten önemli. Paracas kafataslarının DNA sorusu yanıtsız. Ama şimdi anlatacağım 5. kanıt biyolojiden değil, uzayın kendisinden geliyor. Ve bu sefer kaynağımız bir komplo teorisini değil, dünyanın en prestijli radyoastronomi observatuvarı. Bölüm 5. Wow sinyali. 72 saniyelik cevapsız çağrı. 15 Ağustos 1977. Ohio State Üniversitesi Big Ear Radyo Teleskobu. Gece vardiyasındaki araştırmacı Jerry Ehman bilgisayar çıktısını inceliyordu ve bir satırda durdu. Çıktı üzerinde kırmızı kalemle "Wow" yazdı. O satırda ne vardı? 6EQHJ5. Bu alfanümerik kod radyo sinyalinin gücünü temsil ediyordu. Normal arka plan gürültüsü 1-2 arası değerler. Bu sinyal U, yani 30 kat daha güçlü. Ve sinyal tam olarak dışarıdan gelen bir radyo mesajının bekleneceği frekanstan geliyordu. 1420 MHz, hidrojen çizgisi frekansı. Neden bu frekans önemli? Çünkü bu evrenin her yerinde aynı ve evrensel iletişim için en mantıklı frekans. Carl Sagan dahil pek çok bilim insanı, uzaylı bir uygarlıkla iletişim kurulmak istenirse, bu frekanstaki bir sinyalin en mantıklı seçenek olacağını öne sürmüştü. Wow sinyali tam bu frekansta geldi. 72 saniye sürdü. Sonra kesildi. Ve bir daha hiç tespit edilmedi. Onlarca araştırma ekibi o bölgeyi taradı. Farklı teleskoplar kullandı. Farklı dönemlerde baktı. Hiçbiri tekrar bulamadı. 2016 yılında Antonio Paris adlı araştırmacı, sinyalin aslında bir kuyruklu yıldızdan kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. O dönemde bölgeden geçen 2 kuyruklu yıldız bunu açıklayabilirdi. Ama bu açıklamada tam örtüşmüyor. Çünkü kuyruklu yıldızlar radyo sinyali yayar. Ama wow sinyalinin özellikleri kuyruklu yıldız emisyonundan çok daha dar bantlı ve çok daha güçlüydü. Ehman, 2020 yılında verdiği bir röportajda şunu söyledi: "Bence bu doğal bir kaynaktan gelmiyor. Ama uzaylı diyemem, çünkü bunu kanıtlayamam." 72 saniye. 45 yıl önce. Bir kez ve sonra sessizlik. These documents confirm encounters with technology beyond our own. The evidence is conclusive. We are not alone. Bölüm 6. David Grush ifadesi. ABD Kongresi'nde söylenen sözler. 26 Temmuz 2023. Washington, D.C. ABD Temsilciler Meclisi. David Grush kürsüye çıktı. Eski bir ABD istihbarat yetkilisi. Ulusal Keşif Ofisi'nde görev yapmış. UAP görev kucunda çalışmış. Gizlilik izinleri en üst düzeyde. Ve yemin ederek şunu söyledi: ABD hükümeti, insan yapımı olmayan araçların ve bu araçlara ait biyolojik materyalin onlarca yıldır gizli bir program kapsamında muhafaza ettiğini biliyorum. Canlı yayın. Kayıt altında. Yemin altında. Kongre üyeleri sordu. Grush cevapladı: bu programın varlığını bizzat teyit eden ve içinde olan kişilerle doğrudan konuştum. Bu bilgileri kongreden gizlemek anayasaya aykırı. Bu yüzden buradayım. Grush'ın ifadesi uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.
Ve arkasından ne oldu? Pentagon bir açıklama yaptı. Grush'ın iddialarını doğrulayan herhangi bir kanıta sahip değiliz. Ama şunu eklemedi. Bu iddiaları çürüten kanıtlarımız var. Yalnızca doğrulayan kanıt yok. Bu iki ifade aynı şey değil. 2023 yılı sonunda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na yeni bir madde eklendi. Bu madde, UAP ile ilgili belgelerin sistematik biçimde Kongre ile paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Yasa kabul edildi. Belgeler gelmeye başladı. Ama içerikleri hala büyük ölçüde gizli. Grush'a karşı soruşturma açıldı mı? Açılmadı. İfadesi yasal olarak çürütüldü mü? Çürütülmedi. Ve Kongre'deki diğer ifade sahiplerinden biri, eski donanma pilotu Ryan Graves, şunu söyledi. Bu nesneleri her gün görüyorduk. Eğitimde, görevde. Bu sıradan bir şey değil. Ama kimse konuşmak istemiyordu. Her gün. Sıradan bir şey değil. Ve kimse konuşmak istemiyordu. Bu üç cümle tüm tartışmayı özetliyor. Kapanış. 6 kanıttan geçtik bugün. Pentagon'un doğruladığı ve açıklayamadığı 143 vakadan, Harvard profesörünün yıldızlar arası nesne hakkındaki akademik makalesinden, NASA'nın havadan görülebilen ama yerden açıklanamayan hassasiyetinden, Paracas kafataslarının yapılmayan DNA analizinden, 72 saniyelik ve bir daha tekrarlanmayan wow sinyalinden ve yemin altında kongrede verilen ifadeden. Hepsi gerçek. Hepsi belgelenmiş ve hepsi hala tam olarak açıklanamıyor. Şimdi önemli bir şeyi söylemek gerekiyor. Bu video, uzaylılar var demek için yapılmadı. Bu video, sorular var ve bu sorular yanıtsız demek için yapıldı. Çünkü bilimin görevi soru sormak. Ve eğer 143 askeri vakayı Pentagon açıklayamıyorsa, Harvard profesörü açıklayamıyorsa, kongrede yemin altında verilen ifadeler çürütülemiyorsa, bu soruların ciddiye alınması gerekiyor. Eski bir uzay ajansı direktörü, kamuoyuyla paylaşılamayan gizli bir röportajda şunu söylemiş. En büyük tehlike bunların uzaylı olması değil. En büyük tehlike bunların insan yapımı olması ve biz bilmiyorken birilerinin bilmesi. Bu cümle çok ağır. Çünkü her iki ihtimalde rahatsız edici. Eğer bu nesneler ve sinyaller dünya dışı kökenli ise, insanlık tarihinin en büyük keşfinin üzeri örtülüyor. Eğer insan yapımıysa, bazı güçler diğerlerinden onlarca yıl ileride bir teknolojiye sahip ve bu dengesizlik tarihin en tehlikeli güç çukurunu temsil ediyor. Her iki durumda da cevap istiyoruz ve cevap için soruları sormaktan vazgeçmemek gerekiyor. Wow sinyali 72 saniye sürdü. Belki bir mesajdı, belki değildi. Ama şunu düşünün, eğer biz başka bir uygarlığa bir mesaj göndersek ve onlar 45 yıl sonra hala cevap vermeseydi, biz ne yapardık? Muhtemelen tekrar gönderirdik. Belki şu an bir yerde biri tekrar gönderiyor ve biz hala dinlemeyi öğreniyoruz.